İnsanlık tarihi boyunca hiçbir nesil bizim kadar dini ve ahlaki bilgiye aynı anda ulaşamadı. Bir ayeti, bir hadisi veya 100 yıllık bir felsefe metnini bulmak sadece birkaç saniyemizi alıyor. Teorik olarak yeryüzünün en erdemli, en salih toplumunun bugün yaşıyor olması gerekir. Ama tarihin en garip paradoksuyla karşı karşıyayız. Bilgi arttıkça derinleşmiyoruz. Aksine daha sığ, daha bencil ve daha savunmasız hale geliyoruz. Yani bilginin asıl amacı insanı ıslah etmekken neden elimizdeki bu devasa veri okyanusu bizi dönüştürmeye yetmiyor? Bugün birçok insan içinde sessiz bir hayal kırıklığı var. Çünkü biliyor ama değişemiyor. Namazın önemini biliyor ama erteliyor. Gıybetin zararını biliyor ama devam ediyor. Dünyanın geçiciliğini biliyor ama kalbi hala dünyaya bağlanıyor. Biz bir yerde çok büyük bir hata yapıyoruz. Ve işin en ilginç tarafı Kur'an, bilgi arttıkça ahlakan çöken bu modern insan tipini yüzyıllar öncesinden çok net bir metaforla deşifre ediyor. Yüce Allah Cuma suresinde şöyle buyurur. Tevrat'la yükümlü kılındıkları halde onun gerekliliklerini yerine getirmeyenlerin misali koca koca kitaplar yüklenen eşeğin misali gibidir. Bu ayet ilk bakışta tarihsel bir toplumu anlatıyor gibi görünür ama aslında bugün insanlığın tam kalbini vurur. Çünkü bilgi taşımak başka şeydir. Bilginin seni taşıması bambaşka bir şeydir. Bugün birçok insan Kur'an bilgisi taşıyor ama Kur'an onun hayatını taşımıyor. Çünkü modern dünyanın garip bir hastalığına yakalandık. Bilgi tüketmekle değişmeyi karıştırıyoruz. Bir video izliyoruz, etkileniyoruz. Bir kitap okuyoruz, heyecanlanıyoruz. Ve o an zihnimiz bize sinsice fısıldıyor. Bak din adına bir şey yaptın. Ama aslında hiçbir şey yapmadık. Sadece bilgi tükettik. Unutmayın, spor videosu izlemek kas yaptırmaz. Yemek videosu izlemek karın doyurmaz. Harita incelemek yolculuk yaptırmaz. Peki neden sadece dini içerik tüketmenin bizi dönüştüreceğini sanıyoruz? Biz ibadet eksikliği yaşamıyoruz. Biz bilgi bağımlılığı yaşıyoruz. Sürekli yeni bir tefsir, yeni bir konuşmacı, yeni bir video arıyoruz. Çünkü öğrenmek egomuzun hoşuna gidiyor. Ama uygulamak canımızı yakıyor. Araf suresinde geçen o ürkütücü uyarı tam olarak budur. Kalpleri olduğu halde onunla anlamazlar. Bu ayet akıl eksikliğinden bahsetmiyor. Kalbin ve iradenin devre dışı kalmasından bahsediyor. Çoğumuz ölümün var olduğunu biliyoruz. Rızkı verenin Allah olduğunu biliyoruz. İnsanların övgüsünün bizi kurtarmayacağını biliyoruz. Sorun bilgi eksikliği olsaydı bu bilgiler bizi çoktan bambaşka bir insan yapmış olurdu. Hasan-ı Basri Rahimullah'ın şu sözü tüm konuyu özetler. İlim çok rivayet etmek değildir. İlim kalbe yerleşen, fayda veren şeydir. Çünkü davranış üretmeyen bilgi zamanla kalpte zihinsel bir dekora dönüşür. Ve burada çok tehlikeli, adeta kan donduran bir nokta var. İnsan, ben bunları zaten biliyorum demeye başladığı an uçurumdan aşağı yuvarlanmaya başlamıştır. Şeytanın en sevdiği insan cahil insan değildir. Bildiğini zanneden, bilgiyle kibre kapılan insandır. Çünkü cahil insan bir gün öğrenebilir ama kendini yeterli gören insan neden öğrensin, neden değişsin? Kur'an bizi sürekli muhasebeye, tefekküre ve nefis sorgulamasına çağırmasının sebebi tam olarak budur. Amaç bilgi depolamak değildir. O bilginin ateşiyle yanıp dönüşmektir. Belki de bugün kendimize sormamız gereken asıl soru, son bir yılda kaç video izledim, kaç kitap okudum sorusu değil, kaç hadis ezberledim sorusu değil, hangi hadisi hayatıma geçirdim sorusu olmalı. Çünkü kıyamet günü o büyük mahkeme kurulduğunda Yüce Allah bize neleri biliyordun, hafızanda ne kadar veri vardı diye sormayacak. O bildiklerinle ne yaptın, hangi karanlığı aydınlattın sorusunu soracak. Gerçek ilim insanın zihnini doldurup onu kibirlendiren şey değildir. Onu nefsinden koparıp Allah'a biraz daha yaklaştıran, onu acizleştiren şeydir.